Sevgili Motobox dostları, herkese merhaba. Motobox olarak biliyorsunuz biz Peugeot ve Lambrеттa'nın da bayisiyiz. Türkiye'de en çok Peugeot ve Lambretta satan bayilerden bir tanesiyiz. İstanbul Avrupa yakasında, İstinye'deyiz. Bizi yakından tanıyanlar zaten YouTube videolarımızda bizim her modelimizin tanıtımlarını aslında Motobox YouTube kanalında izliyor. Instagram'dan da zaman zaman reelsler paylaşıyoruz. Bugün sizlere bize çok gelen sorular üzerinden hep içerikleri oluşturduğumuz için bir video çekmeye karar verdik. Bize en çok sorulan, ya 125 cc sınıfında çok sattığımız böyle güzel, renkli, şık Peugeot Django ve yine 125 cc sınıfında Lambretta, ki bunun hem 125 cc'si hem de 200'lü, 170 cc olarak 200'lü mevcut Lambretta'nın. Django mu alayım, Lambretta mı alayım diye acaba Lambretta mı Django mu? Bu soru çok geliyor. Aslında ikisinin arasında farklarla ilgili küçük videolar yapmıştık ama böyle bir ihtiyaç var anlaşılan. Daha net, daha ayrıntılı bilgi isteniyor. Biz de her ikisini böyle yan yana koyup bir kıyaslamalarını, farklarını, benzerliklerini bir arada anlatalım istedik. Sizi aydınlatmak istedik deneyimlerimiz ölçüsünde. Biz kendimiz de çok uzun yıllar kullandığımız için bu scooterları, kullanıcı olarak da deneyimimiz yüksek. Köken olarak her ikisinde de seramik teknolojili piston ve gömlek yapısıyla her ikisinde de SYM altyapılı SYM motorları kullanılıyor. Biliyorsunuz dünyanın en sağlam, en uzun ömürlü markalarından bir tanesi motor olarak SYM. Her ikisinde de 125 cc hava soğutmalı blok var. Lambretta'da bir de 170 cc'si var. Açıkçası Lambretta'nın 170 cc'si 125 cc'ye göre tabii ki hacim olarak yaklaşık %30 daha geniş. 1 beygir, 1,5 beygir daha yukarıda gücü, 1,5 Nm torku daha yukarıda olduğu için biraz daha güçlü. Fakat ilk 0-50 kilometreleri çok benzer güçteler 125'likle 200'ün ve her iki 125'likte baktığınız zaman bu sınıfta işte sırasıyla başlayalım. 12 inç lastiklere sahip. Hava soğutmalı 125 cc motorlara sahip. Ya 125 cc hava soğutmalı motorlar işte su soğutmalı motorlara göre daha dezavantajlı. Böyle bir efsane bir şey var. Arkadaşlar bu sevgili kullanıcılar ya da yeni başlayacak olan izleyicilerimiz. Şimdi yıllarca uzak doğu coğrafyalarında ki yakın coğrafyada Yunanistan'da sıcak ülkelerde hava soğutmalı makineler hep çok uzun süreler kullanıldı. Eğer gün içinde 4, 5, 6 saat 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda işte bir kurye hizmeti veriyorsunuzdur, gün içinde sürekli kullanıyorsunuzdur. Belki 3-4 saat sonra hava soğutmalı, su soğutmalıya nazaran bir ufak yani %2-3 gibi bir kayıp yaşayabilirsiniz performansta biraz yavaştan falan. Ama normal kullanımlarda, şehir içinde, hobi olarak kullanımlarda, günde 1-2 saatlik kullanımlarda bu farkı anlayamayız bile. Bir kez dayanıklılık olarak zaten hiçbir fark yok. Su soğutmalılar tabii ki daha güçlü motorlarda su soğutmalar kullanılıyor sıkıştırılarak yüksek süratler elde etmek için. Ama 125 cc için bu her ikisi de bu bahsedeceğim ilk şeyler benzerlikleri. Rahatlıkla 100 km hıza çıkacağınız. 0-50 kilometresi çok güçlü olup çünkü 0-50 kilometre küçük skuturlarda önemli. Çünkü trafikte pozisyon alıyorsunuz ön tarafta gaza bastığınızda otomobilin hemen önüne geçip sağ tarafa yanaşıp kendinize pozisyon edebilmeniz için ilk 0-50 kilometre performansları oldukça yeterli. Her ikisi de 9,5 Nm tork, 10,5 beygir güç sağlayan. İstanbul için örnek verecek olursam hemen hemen her yokuşunda rahatlıkla 2 kişiyi götürebilecek kapasitede scooterlar. Ağırlıkları, kuru ağırlıkları yani sıvısız içinde boşken 126 kilo, 120 kilo. Aynı sınıftalar. Zaten bu sınıf genellikle işte bu sınıfta bir de Fiddle var aslında SYM'de. Bu sınıf genellikle böyle 120-130 kilolar civarında. Tabii bir tanesinde 7,5 litre Django'da depo hacmi. Burada 6,2 litre bir depo hacmi var. 100 kilometrede 2-2,5 litreler civarında yakar. Yani siz rahatlıkla bir depoyla 250 kilometreler civarında gitmenizi sağlayacak scooterlar. Bunlar şehir içinde kısa mesafelerde kullanım için ideal scooterlar. Çok rahat, pratik kullanabileceğiniz scooterlar. Şimdi aralarındaki farklara bakacak olursak dediğim gibi Django Fransız kökenli, Lambretta İtalyan kökenli. Her ikisi de SYM tarafından üretiliyor motorları ve uzak doğu üretimi. Malzeme kalitesi olarak çok benzer. Bir fark burada Lambretta'da tümüyle gövde çelik, karbon güçlendirilmiş çeliktir. Burada plastik ama boru şasidir içerisinde tüm klasik scooterlarda olduğu gibi. Burada fakat bir çelik İtalyan rakibi gibi bir muhafazası vardır. Fakat ağırlıklarını çok fazla fark ettirmiyor. Burada LED bir aydınlatma var. Lambretta'nın oldukça güçlü, yani 125 için de geçerli, 200'ün de geçerli. Oldukça güçlü bir LED aydınlatması var. Burada klasik, normal aydınlatmalı
bir fara sahip. Fakat yeterli aydınlatmayı burada da alabiliyorsunuz. Fakat burada oldukça güçlü. Sınıfındaki herhalde en güçlü aydınlatma bu sınıfta. Lambretta'da. Baktığımız zaman dediğim gibi aynı kökenden besleniyorlar blok olarak 125 cc'de. Fakat Django Fransız ekolü olduğu için yani neden onu tercih edeyim, neden bunu tercih edeyim? Eğer böyle yumuşak hatlı 50'li yılların dizayn ögelerini beğeniyorsanız bu dizayn ögeleriyle tabii ki Django eşsiz. Neredeyse 50 yıldır aynı sistemle üretiliyor. Burada da daha böyle 60'lı yıllara özgü biraz daha sert hatlı bir İtalyan yapısı var. Şimdi Django'dan başlayacak olursak, Django tam Fransız ekolü Peugeot rahat bir süspansiyona sahip, yumuşak. Buraya oturduğunuzda özellikle selesi çok rahattır. Burada 760 mm yüksekliktesiniz. Yani 76 santimetre yukarıdasınız. Çok rahat kadınların da kullanabileceği yere yakınlığıyla güven veren bir kullanımı var. Hemen hemen her boy için dizlerinizi rahatlıkla kullanabileceğiniz, size kısa mesafelerde çok rahat bir kullanım sunan, süspansiyonuyla çok rahat olan fakat selesi bu kadar geniş bu sınıfta başka bir scooter yok. Django en geniş ön ve arka seleyi sunar. Bunu zaten eğer kıyaslamaya başlarsanız göreceksiniz. Arka tarafta oturan için de geçerli olan şey şudur. Çok rahat bir arka gördüğünüz gibi. Ben şimdi bunu yeniden orta ayağa alayım, arkasına oturayım ki görebilin ne kadar rahat. Bu arada çok rahat orta ayağa alabileceğiniz. Yan ayakları açtığınızda gördüğünüz gibi arkadaki kişinin de çok rahat ettiği, hele bir sisi barla belinize bir destek alarak ya da çanta ve çanta desteğiyle beraber baktığınız zaman çok rahat 2 kişilik, keyifli yolculuklar yapabileceğiniz, aslında uzun yola da uygun. Yani 90 km hızlarla çok rahatlıkla saatlerce yol yapabileceğiniz, ki bunların hepsini biz denedik, kullandık. Yani buradan Datça'ya kadar bile giden ekiplerimiz var Django'larla. Böyle 1-1,5 saatte bir kısa molalarla rahat rahat kullanabileceğiniz, 2 kişinin rahat edeceği, ilk 60-70 kilometresi oldukça dinamik. Bir de şunu çok karıştırıyorlar. Ya Django'lar biraz işte gaz desteğiyle durmakta güçlük çekiyor. Fazla gaz vermeniz ve biraz beklemeniz gerekiyor diyorlar. Bu 2017 öncesi için geçerli. Fakat 2017'den sonra SM motoru 125 cc'ye geçtikten sonraki modeller hem önde ABS'siyle birlikte geldik. Çünkü onlar 150 cc'di 2017 öncesi ve önde ABS yoktu eski scooterlarda. 2017 sonrasındaki güncel scooterlarda 125 cc çok atik, hemen gaza cevap veren, yani ayağınızı yere koymak zorunda kalmadan sıkışık trafikte ufak gaz hareketleriyle dengede kalabileceğiniz bir denge sunuyor size bu 125 cc motor. Gaz tepkisi de çok güzeldir ve ön dediğim gibi ABS'siyle birlikte gayet güvenli, rahat, yumuşak bir sunum sağlar. Peki Lambretta, yani burada dediğim gibi 2 kişi olacaksanız, bir şeyler taşımak istiyorsanız, çantasıyla vesairesiyle çok geniş taşıma hacimli, 2 kişinin iri yarıysanız, yapılıysanız rahat edeceğiniz, dediğim gibi yine özellikle vurguluyorum, 2 kişi için özellikle harika bir scooter. Zaten bu kadar geniş sele, yani şöyle rahatlıkla şuradan göstereyim size. Bu kadar geniş bir sele yapısı her 2 kişi için bu sınıfta, küçük sınıfta, 125 cc sınıfında başka hiçbir scooter'da yok. Biraz belki fidalı hani şey yapabiliriz rahatlık açısından. Onun dışında birçoğu daha kısadır. Rahat ve konforlu bir sürüş, dik bir sürüş, geniş bir kompartıman, düz bir kompartıman arıyorsanız bu gerçekten Peugeot. Zaten SM'nin sağlamlığıyla çok güçlü bir motor altyapısı var. Çok güzel, bütün işinizi göreceğiniz bir scooter. Bu arada Peugeot Django sınıfında en geniş sele altına sahip olan scooter. Bunda tabii boyunun 1,92 m olması nedeniyle genişlik ve uzun bir sele yapısının olması nedeniyle geniş bir hacim sunuyor. Ne anlama geliyor? Hem tam bir kask alıyor, Large, X-Large. Belki üzerinde interkom varsa almayabilir tabii ki genişlediği için, ama tam kaskıyla birlikte yanında hala yağmurluğunuzu, eldivenlerinizi koyacağınız bir alan da sunar. Burada ise boy tabii ki 1,89 olduğu için ve biraz daha kısa bir yapıda olduğu için sadece jet kasklar, yani açık kısa kaskları alır. Vespa'da da ve Lambretta'da da sele altı yarım kasklara uygundur. Burada tabii ki bir farkı oluyor Django'nun tam kask alıp yanında da ek bir alan taşıyabildiği için, getirebildiği için. Lambretta çelik yapısıyla ve İtalyan olmasının tabii etkisiyle süspansiyon biraz daha serttir. Sert süspansiyon yapısı, İtalyanlar biraz serttir. Çünkü virajlara daha, yani dinamik kullanım seviyorsanız, dediğim gibi performanslar arasında hiç fark yok. Hatta buradaki
Wheelbase baktığınız zaman burada 1.33 bayağı oldukça kısa. Yani burada her iki tekerin arasındaki yapı Django'da 1 metre 35 santimken her iki tekerin orta yapısı 1 metre 35 santimken burada sınıfının hemen hemen en düşük herhalde değeri 1 metre 33 santim. 2 santim daha teker arası kısa, wheelbase kısa. Bu nedenle ciddi çevik ve sert yapısıyla, daha sert daha doğrusu yapısıyla, biraz daha Django'ya göre sert yapısıyla çok rahat ve dinamik, böyle eğer konfordan ziyade biraz da dinamik olsun istiyorsanız ve genelde tek kişi kullanıyorsanız daha uygun olacaktır. Ve bu köşeli yapıyı da seviyorsanız. 2 kişiyle de kullanamaz mısınız? Kullanabilirsiniz ama asla Django kadar rahat olmaz. Genelde tek kişi kullanıyorsanız ve arada bir arkaya çok ihtiyaç oldukça birisi biniyorsa tek kişilik, hızlı, pratik, çok çevik, çok böyle sportif bir scooter. Dediğim gibi İtalyan daha sert, daha sportif. Hafif öne 20 dereceye yakın bir öndesiniz. Biraz daha belki bunu böyle yan göstersem daha doğru olacak. Dediğim gibi bu da boş ağırlığı 120 kilo. Boş ağırlığı yani kuru ağırlığı 120 kilo demek. Yağı ve üzerinde yaklaşık 6,5 litre depo doluluğuyla 1-1,5 litrelik yağ ve diğer hidrolik sıvılarıyla birlikte aslında 127-128 kilolar civarındadır. Her ikisi de 130 kilonun altındadır. Bakın şöyle biraz daha gördüğünüz gibi bu kompartman hafif dardır. 1.33'lük wheelbase ile oturma mesafesi yine burada da 770 milimetre, yani 77 santim yukarıdasınız. Koltuk oldukça rahattır bir kişi içinde. Fakat dediğim gibi Django ile kıyaslanmaz. Django sınıfının büyüğü, yani neredeyse bir 1000, 1100, 1200 cc'lik büyük bir enduro selesi gibi bir sele var onda. Hatta abartılı büyüklükte bir rahatlık ve konfor var. Burada daha sportif. Olması gerektiği gibi bu sınıfta. Fiddle'la daha çok kıyaslayabiliriz bunu. 125 cc sınıfında yine önde ABS'siyle, çift disk freniyle, aynı şekilde Django'da da. Django'nun da 2017 model öncelerinde kampana var. Fakat 2017 sonrası hem ön ABS disk, arkasında da disk fren var. Kombine fren sistemini de sunuyorlar. Böylece sol ya da yani arka ya da ön freni kullandığınızda kullanmadığınız frene de destek vererek sizin stabilitenizi sağlayan, çok stabil, virajlarda daha dengeli gideceğiniz, biraz daha performanslı kullanıma izin veren, rahatlıkla 100 km hızlara çıkabileceğiniz ama 60-70'li km hızlarda rahat edeceğiniz, istediğinizde her ikisinde de kısa camıyla, uzun camıyla cam takabileceğiniz, gerektiğinde ikinci kişinin de bineceği, şöyle yine dediğim gibi göstereyim ki belki daha rahat. Burada gördüğünüz gibi tabii Lambretta şık bir İtalyan dizayn olduğu için tutamaklar buradaki gibi dışarıda değil, içeridedir. Selenin altına gizlidir. Buradan tutuyorsunuz. İkinci kişi böyle oturuyor. Bu Vespa'da ve Lambretta'da da ayrı bir basamak yok arkadaki kişi için. Yani ayaklarınızı biraz şöyle rahatsız diyelim pozisyonda, bu kadar rahat olmayan bir pozisyonda taşıyorsunuz. Yani kısa mesafelerde ikinci kişi de bununla tabii ki gider. Vespa'da, Lambretta'da biraz böyle. Bu konuda Django'nun yani standardı çok yüksek. Dediğim gibi daha performanslı kullanıyorum, istiyorum. Biraz sportif, virajlara iyi bir lastik takarak güzel kullanmak istiyorum. Çoğunlukla tek başıma kullanıyorum. O zaman Lambretta. Daha yumuşak olsun, konforlu olsun, eşimle birlikte, kız arkadaşımla birlikte dolaşmak istiyorum. O zaman buraya geçiyorsunuz. Uzun yollarda da kullanabilecek durumdasınız ama tabii ki şehir içi için, kısa mesafeler için dizayn edilmiş, işte yarım saatlik, 45 dakikalık mesafeler için dizayn edilmiş scooterlar. Bakım maliyetleri düşük, performansları yeterli, oldukça şık, göz dolduran ve tarzı itibariyle de gerçekten böyle çağımızın tarzını yansıtan çok güzel scooterlar. Bacak boyunuz, kol boyunuz, ağırlığınızla nasıl rahat ettiğinizi görmek de istiyorsanız, hem de her ikisini de bizzat binerek, üzerinde deneyerek, yani diz mesafesi vesaireyi çok biraz daha dar buna göre. Yani 1.85'e kadar rahatsınızdır da belki 1.90'a doğru giderseniz biraz dar olabilir. Ayağınızı açmanız gerekebilir. Bunu ama gelip bacak boyunuz, kol boylarınız rahat oturabiliyor musunuz? Üstünde denemek lazım. Hem Peugeot Django, daha doğrusu Peugeot markası, hem Lambretta markası çok eski markalar. Bu sınıfta böyle retro tasarıma sahip, yani 50'li yılların dizaynı, barok dizaynı ve 60'lı yılların biraz daha gotik, sert hatlı dizaynıyla yıllardır üretilen scooterlar. 100 yıla yakın bir geçmişi var. Fransa'da oldukça popüler bir marka Peugeot scooterlar. Lambretta da aynı şekilde yıllarca İtalya'da Vespa ile birlikte 50 yıl, 60-70 yılın üzerinde üretilmiş bir scooter. Son yıllarda Türkiye'ye daha az gelmiş ama son 4-5 yıldır yeniden distribütörlerin güvencesiyle artık girmeye başlamış ve yer etmiş
skuterlardan bir tanesi. İtalyan markası, köklü bir geçmişe sahip Vespa gibi. Zaten bu sınıfta daha çok Avrupalılar bu retro tasarımlarda öncüler. Yani bu premium segment diye baktığımızda Vespa, Django ve Lambretta var. Avrupalılar daha baskın, Japonlar ve Uzak Doğular, Tayvanlar. Bu retro tasarımda yok. Bir tek belki SM'nin Fiddle'ını burada sayabiliriz. Böyle bir retro tasarıma sahip olarak ama çoğunlukla Fransızlar ve İtalyanlar bu sınıfı domine etmiş vaziyetteler. 3-4 farklı modeliyle. Bunu da göz önünde tutmak lazım ama her ikisi de çok geç tarih, yani oldukça eski geçmişe, mirasa sahip markalar. Daha yakından tanımanız için sizleri Motobugs showroomlarına davet ediyoruz. Buna benzer içerikler görmek istiyorsanız lütfen bir beğeni tuşuna basarak, kaydolarak, abone olarak bizim YouTube kanallarımıza bu tür içeriklerin daha fazla artmasını, bunları yayınlamamızı destekleyebilirsiniz. Herkese iyi günler diliyoruz.